Yüzyıllar önce Güney Amerika'nın kalbinde, Ent Dağları'nın eteklerinde yaşayan Muisca halkı, doğayla iç içe, tanrılarla bağlantılı ve altınla bezeli bir yaşam sürüyordu. Vadilerden sisler yükselir, ormanlar kadim sırları fısıldarken, Muisca halkı tanrılarına şükran sunmak için olağanüstü bir tören gerçekleştirirdi. Bu törenin merkezinde ise gizemli bir figür yer alırdı. El Hombre Dorado, anlamı altın adamdı. Bu tören, yalnızca bir liderin tahta çıkışı değil, aynı zamanda tanrılarla halkın ruhsal bağını pekiştiren kutsal bir ritüeldi. Yeni kral seçildiğinde, ilk iş olarak bedeni özel merhemlerle ovulur. Ardından baştan aşağı saf altın tozuna bulanırdı. Güneşin ilk ışıkları göle vurduğunda, kral adeta ilahi bir varlığa dönüşür. Işıldayan bir güneş tanrısı gibi görünürdü. Onun bu hali, halk arasında hayranlık ve huşu uyandırırdı. Kutsal Guatavita Gölü'nün kıyısında toplanan halk, sessizlik içinde kralı izlerdi. Yeni kral, üzeri altınla kaplı bir salın üzerine çıkarılır ve gölün ortasına doğru süzülerek ilerlerdi. Salla birlikte ilerleyen teknelerde rahipler, boyalı maskeler takar, tanrılara dualar okur ve ellerinde taşıdıkları paha biçilemez mücevherleri kutsal adaklar olarak hazırlarlardı. Gölün tam ortasına gelindiğinde, altınla parlayan kral ayağa kalkar, kollarını göğe kaldırır ve göğsünden derin bir nefes alarak tanrılara seslenirdi. Ey doğanın efendileri, ey göğün ruhları, bize bereketinizi verin, bizi koruyun, diye haykırırdı. Ardından ellerindeki altın tozlarını suya savurur. Parmaklarının arasından dökülen altınlar, su yüzeyinde parıltılı bir yol gibi dağılırdı. Ardından rahipler ve soylular, teknelerinden altın heykelleri, mücevherleri ve kutsal eşyaları göle atardı. Bu adaklar, tanrılarla barışı sürdürmenin ve yeni kralı kutsamanın bir yoluydu. Bu törenin söylentileri zamanla dağları aştı. Vadilerden taşarak Atlantik'in ötesine ulaştı. 16. yüzyılda Güney Amerika'ya gelen İspanyol fatihler, bu efsaneyi duyduklarında gözlerinde yalnızca altın parladı. Yerli halkın anlattığı bu olağanüstü ritüel, onların gözünde El Dorado isimli bir altın şehir efsanesine dönüştü. İlk büyük arayış, 1530'larda Gonzalo Viminez de Quesada tarafından başlatıldı. O ve adamları, Kolombiya'nın iç bölgelerine kadar ilerlediler. Muisca halkına ulaştılar. Guatavita Gölü'nü buldular. Gerçekten de gölün çevresinde altın nesneler buldular. Ama hayal ettikleri büyüklükte bir hazineye ulaşamadılar. Yine de umutlarını kaybetmediler. 1580 yılında İspanyollar gölü boşaltmak için devasa bir girişimde bulundu. Dağın yamacına tünel kazdılar ve gölün suyunu çekmeye çalıştılar. Su seviyesi düştü ve göl tabanından bazı altın nesneler çıkarıldı. Ancak tünel çöktü, daha derinlere ulaşmak mümkün olmadı. Efsane tam olarak kanıtlanamamıştı. İlerleyen yıllarda birçok Avrupalı kaşif, El Dorado'yu bulmak için yola çıktı. İngiliz denizci Sir Walter Raleigh, 1595 ve 1617 yıllarında Orinoco Nehri boyunca seyahat etti. Amazon'un yoğun ormanlarında, dağlık arazilerde ve bataklıklarda kayıp altın şehri aradı. Yolculukları başarısız oldu ama efsane daha da büyüdü. Alexander von Humboldt gibi bilim insanları bile 1800'lerde bölgeyi gezdi. Guatavita Gölü'ne dair bilgiler derledi. Göl çevresinde yapılan modern arkeolojik kazılarda Muisca sanatına ait birçok altın obje, özellikle de figüratif heykelcikler ve adak nesneleri bulundu. Bu bulgular, altın adam ritüelinin gerçekliğini ortaya koydu. Ancak tüm bu yolculuklara, arayışlara ve araştırmalara rağmen El Dorado'nun bir şehir olarak varlığına dair somut bir kanıt bulunamadı. Çünkü asıl El Dorado, halkının ruhuna işlenmiş bir semboldü. Bir kralın altınla kaplanarak tanrılarla buluştuğu kutsal bir anda gizliydi. Gerçekte El Hombre Dorado bir törenin parçasıydı. Kutsal, ruhani, halkın inancının merkezinde duran bir figürdü. İspanyollar ise bu ritüelin anlamını görmezden gelmiş, onu yalnızca maddi bir servetin habercisi olarak yorumlamıştı. Bu da insanlık tarihinin en çarpıcı efsanelerinden birine dönüştü. Günümüzde Kolombiya'daki Guatavita Gölü hala sessizce bu sırrı koruyor. Gölün derinliklerinde yatan altın nesnelerin bazıları çıkarıldı. Ama efsanenin kalbi orada kalmaya devam ediyor. Ziyaretçiler hala gölün kenarına gelip sisler arasında El Hombre Dorado'nun silüetini hayal ediyor. Belki de hala bir yerlerde altınla kaplı bir adam halkının duasını tanrılara fısıldıyordur. Ve böylece El Hombre Dorado, zamanın ötesine taşan, inançla hırsın,
kutsallıkla açgözlülüğün kesiştiği eşsiz bir anlatıya dönüşüyor. Gerçekle hayalin arasındaki bu ince çizgi onu sonsuza dek unutulmaz kılıyor.